Ekranda gördüğünüz şey yalnızca kod, birler, sıfırlar, sessizce kayan birkaç satır metin. Peki böyle bir şey tonlarca ağırlığındaki çelik makineleri nasıl parçalayabilir? Görünmez bir dijital satır fiziksel dünyada nasıl böyle bir yıkım yaratabilir? Bugün konuşacağımız şey bir önceki videoda bahsettiğimiz virüsten çok daha sınırsız. Solucanlar. Ben Dikor Metot Hatun. Hazırsanız kahvenizi alın, başlayalım. Siber Savunma Laboratuvarı serimizin ilk videosunda genel olarak siber tehlikeleri anlatmıştık. İkinci videoda anlattığımız siber zararlı virüs için virüsler size ihtiyaç duyar, bir dosyayı açmanız gerekir, bir eki indirmeniz gerekir, bir hata yapmanız gerekir demiştik hatırlarsanız. Bu videoda inceleyeceğimiz siber saldırılardan solucan ise bambaşka bir yaratık. Solucanlar sabırsızdır, sizi beklemezler, ağa çıkarlar, kurbanlarını ararlar ve buldukları anda çoğalmaya başlarlar. Tarar, sızar, kopyalar. Tarar, sızar, kopyalar. Ve bunu binlerce kez tekrarlarlar. Ağa bağlı her kapıyı tek tek dener, açık bulduğu an içeri girer, kendini kopyalar ve bir sonraki kapıya geçer. Siz uyurken. İnsanlar doğrusal düşünür ama solucanlar üstel bilir. 2010 yılında bir bilgisayar solucanı İran'daki nükleer tesislere girdi. İnternete bağlı olmayan sistemlere ulaştı. Operatörler her şeyin normal olduğunu düşünürken santrifüjler kendi kendilerini parçalamaya başladı. İşte bugün bu noktaya nasıl geldiğimizi anlatacağız. Ama bunun için önce 1988 yılına dönmemiz gerekiyor. İnternet bugün bildiğimiz dev ağ değildi. Yaklaşık 60 bin makineden oluşan küçük bir topluluktu. Ve 23 yaşındaki bir Cornell yüksek lisans öğrencisi Robert Toppin Morris basit bir fikir üzerinde çalışıyordu. İddiaya göre amacı internetin ne kadar büyük olduğunu ölçmekti. Bunun için kendi kendine yayılabilen bir program yazdı. Fakat küçük bir problem vardı. Kodunda yaptığı bir hata nedeniyle program bir bilgisayara zaten bulaşmış olsa bile kendini tekrar kopyalamaya devam ediyordu. Çok geçmeden kontrol kaybedildi. Solucan ağ boyunca yayılmaya başladı. Bazı sistemler aynı anda onlarca kez enfekte oldu. İşlemci gücü tükendi. Bilgisayarlar yavaşladı. Sonra durdu. Araştırmacılar yalnızca 15 saat içinde yaklaşık 2000 sistemin etkilendiğini tespit etti. Bu sayı bugün küçük görünebilir ama o günlerde internetin önemli bir kısmıydı. İnternetin tarihindeki ilk büyük salgın yaşanıyordu. Bugün milyonlarca cihazdan oluşan internet ilk kez o gün hasta olduğunu fark etti. Ve Morris, Amerika Birleşik Devletleri'nde bilgisayar dolandırıcılığı ve kötüye kullanım yasası kapsamında mahkum edilen ilk kişilerden biri oldu. Ancak bu sadece bir başlangıçtı. Çünkü solucanlar her geçen yıl daha hızlı yayılacaktı. Ve 2003 yılında sahneye CQL Slammer çıktı. CQL Slammer yalnızca 376 byte'tı. Yani 35 kelime civarı bir yer kaplıyordu. Fakat boyutuna aldanmayın. Bu küçük kod parçası rastgele IP adresleri üretiyor, açık bulduğu sistemlere kendini gönderiyor ve aynı işlemi tekrar yapıyordu. Sonuç inanılmazdı. Yaklaşık 75 bin sistem yalnızca 10 dakika içinde enfekte oldu. İnternet trafiği ciddi şekilde yavaşladı. Bazı bankalar, bazı havayolları ve birçok kurum hizmet kesintileri yaşadı. Morris solucanı internetin hasta olabileceğini göstermişti. CQL Slammer ise bir salgının ne kadar hızlı yayılabileceğini gösterdi. Ama birkaç yıl sonra ortaya çıkan bir başka solucan, insanları farklı bir soruyla baş başa bırakacaktı. 2008 Conficker. Bu solucan milyonlarca Windows bilgisayarına bulaştı. Güvenlik servislerini devre dışı bırakıyor, kendisini koruyor ve sistemlerde kalıcı hale geliyordu. Kısa süre içinde dünya çapında milyonlarca bilgisayarı etkiledi. Microsoft, saldırganın bulunması için $250.000 ödül koydu. Güvenlik şirketleri ve araştırmacılar birlikte çalışmaya başladı.
Ama bu kez asıl soru teknik değildi. Nasıl yayıldığını anlamışlardı. Nasıl durdurulacağını da öğreniyorlardı. Fakat hala cevaplanmayan bir soru vardı. Bunu kim yaptı? Peki ya amaç yayılmak değilse? Ya amaç fiziksel hasarsa? Ve işte burada oyunun kuralları tamamen değişiyor. 2010 yılında bir solucan ilk kez ekrandan çıkıp fiziksel dünyaya geçti. Adı Stuxnet. Önceki solucanlar bilgisayarları enfekte ediyordu. Stuxnet ise bilgisayarın kontrol ettiği makineleri hedef aldı. Amacı veri çalmak değildi, amacı para kazanmak değildi, amacı fiziksel hasar vermekti. Bugün birçok kişi onu bir virüs olarak hatırlıyor. Ancak teknik olarak Stuxnet kendi kendine yayılabilen son derece gelişmiş bir bilgisayar solucanıydı. Ve birçok uzmana göre o güne kadar geliştirilmiş en karmaşık siber silahlardan biriydi. Peki görünmez bir kod tonlarca ağırlığındaki çelik makineleri nasıl yok edebilir? Hedef İran'daki Natanz nükleer tesisiydi. Burada uranyum zenginleştirmek için kullanılan santrifüjler çalışıyordu. Ancak bir sorun vardı. Tesis internete bağlı değildi. Bugün buna airgap diyoruz. Yani sistem dış dünyadan fiziksel olarak izole edilmişti. Peki bir solucan internete bağlı olmayan bir tesise nasıl girer? Cevap şaşırtıcı derecede basitti. Bir USB bellek. Araştırmacıların büyük bölümü enfekte edilmiş bir USB sürücünün bir şekilde tesis içine ulaştığı görüşünde. USB takıldığı anda Stuxnet içerideydi. Ve ardından aylar sürecek operasyon başladı. Solucan santrifüjleri kontrol eden endüstriyel sistemleri buldu. Operatör ekranlarına her şey normalmiş gibi görünen sahte veriler gönderildi. Makineler ise gerçekten normal çalışmıyordu. Stuxnet hızlarını gizlice arttırıyor, sonra düşürüyor, sonra tekrar arttırıyordu. Operatörler yeşil ışıklar ve normal değerler görürken çelik rotorlar görünmez bir baskı altında yıpranıyordu. Sonunda bazı santrifüjler fiziksel olarak arızalandı, parçalandı. Operatörler her şeyin normal olduğunu izlerken makineler kendi kendilerini öldürüyordu. İşte Stuxnet'i tarihe geçiren şey buydu. İlk kez bir bilgisayar solucanı yalnızca dijital sistemleri değil, gerçek dünyadaki makineleri de hedef almıştı. Kod artık sadece ekranda yaşamıyordu, gerçek dünyaya dokunabiliyordu. Stuxnet bize çok net bir şey gösterdi. Bir solucan, devlet kaynaklarıyla aylarca süren bir operasyonla en kritik sistemleri hedef alabilir. Ama merak etmeyin, her solucan bu kadar karmaşık değil aslında. Bazıları çok daha basit, çok daha ucuz ve hedefleri sizin hiç şüphelenmediğiniz yerlerde. Aranızda Minecraft oynayanlar mutlaka vardır. Belki bazılarınız hatırlıyordur. Belki de o günlerde yaşadığınız şeyin sebebini hiç öğrenemediniz. 2016 yılında milyonlarca insan bazı internet servislerine erişmekte sorun yaşamaya başladı. Oyunlar, web siteleri, çevrimiçi hizmetler, kesintiler yaşıyordu. Sebebi sıradan bir bilgisayar solucanıydı. Adı Mira'ydı. Mira, Linux tabanlı, internet bağlantılı cihazları ele geçirmek için tasarlanmış bir solucandı. Ama hedefi bilgisayarlar değildi. Bu kez kurbanlar, bebek monitörleri, güvenlik kameraları, modemler ve evlerde duran sıradan cihazlardı. Mira bu cihazları ele geçiriyor, onları uzaktan kontrol edilen botlara dönüştürüyor ve dev bir botnetin parçası haline getiriyordu. Botnet kavramını ayrı bir videoda detaylı inceleyeceğiz. Şimdilik bunu şunun gibi düşünebilirsiniz. Bir bilgisayar yerine yüz binlerce bilgisayarın aynı anda tek bir kişinin emrinde olması. Ve Mira tam olarak bunu yaptı. İşin ilginç tarafı adını Japon anime serisi Mira Nikki'den, yani gelecek günlüğünden aldığı söyleniyor. Düşününce oldukça ironik.
Çünkü Mira gerçekten de geleceğin saldırılarının habercisiydi. Sadece 2 ay sonra 21 Ekim 2016'da internet tarihinin en büyük saldırılarından biri gerçekleşti. Saldırının hedefi Din adlı bir DNS sağlayıcısıydı. DNS'i internetin telefon rehberi gibi düşünebilirsiniz. Siz bir web sitesinin adını yazarsınız, DNS size onun adresini bulur. Mira ile enfekte edilmiş yüz binlerce cihaz aynı anda dine istek göndermeye başladı. Sonuç? Avrupa ve Kuzey Amerika'da milyonlarca kullanıcı birçok popüler internet hizmetine erişemedi. İnternetin önemli bir kısmı saatler boyunca aksadı ve bütün bunların arkasında süper bilgisayarlar yoktu. Evlerde unutulmuş kameralar vardı, bebek monitörleri vardı, modemler vardı. Bugün ise tehdit daha da büyüdü. Artık sadece bilgisayarlarımız değil, televizyonlarımız, akıllı prizlerimiz, güvenlik sistemlerimiz, hatta bazı ev aletlerimiz bile internete bağlı. Bir zamanlar yüz binlerce cihazdan oluşan botnetler konuşuluyordu. Bugün ise milyarlarca potansiyel hedef var. Ve bu yüzden siber güvenlik uzmanları yıllardır aynı uyarıyı yapıyor. Geleceğin en büyük saldırıları insanların bilgisayarlarından değil, farkında bile olmadıkları cihazlardan gelebilir. Milyarlarca internete bağlı cihazın olduğu bir dünyada bir sonraki Mira'nın neye benzeyeceğini henüz bilmiyoruz. Peki, bütün bu hikayelerden çıkarılacak ders ne? Morris solucanı küçük bir hatanın bile tüm ağı etkileyebileceğini gösterdi. SQL Slammer, güncellenmemiş tek bir açığın milyonlarca sisteme ulaşabileceğini gösterdi. Configure, yıllarca unutulan cihazların bile tehdit olmaya devam edebileceğini gösterdi. Stuxnet, kritik sistemlerin bile hedef olabileceğini gösterdi. Mirai ise evlerimizdeki sıradan cihazların bir saldırının parçasına dönüşebileceğini gösterdi. İyi haber şu ki solucanlara karşı savunmanın temeli aslında oldukça basit. Daha önceki videolarda belirttiğim kurallar aynen geçerli. Söylediklerimi uzun uzun tekrar etmeyeceğim. İlk olarak güncellemeleri ertelemeyin. Tarihteki birçok büyük solucan aylar hatta yıllar önce kapatılmış güvenlik açıklarını kullandılar. İkinci olarak kullanmadığınız ağ servislerini kapatın. İnternete açık her servis potansiyel bir giriş kapısıdır. Üçüncü olarak güçlü ve benzersiz parolalar kullanın. Mirai'nin yayılmasının en büyük sebeplerinden biri cihazların varsayılan şifrelerle çalışıyor olmasıydı. Ve son olarak internete bağlı her cihazın bir bilgisayar olduğunu unutmayın. Dizüstü bilgisayarınız, telefonunuz, modeminiz, güvenlik kameranız, hatta bebek monitörünüz. Çünkü bir solucan için bunların arasında pek bir fark yok. Virüsler kullanıcıları kandırır, solucanlar sistemleri avlar. Bir sonraki videoda ise kapıyı kendi ellerimizle açtığımız saldırıları inceleyeceğiz. Truvatları. Her zamanki gibi kaynaklar ve linkleri açıklamalarda. Merakla kalın, profesyonel kalın.